Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Yeni bir döngüye, yeni bir oluşumun içerisine giriyoruz. 19 Ağustos pazartesi itibariyle Kova burcunda oluşacak süper dolunayla birlikte arkadaşlar. Size bugün elimden geldiğince sabit yıldız ve takım yıldız etkileriyle dünya etkilerinden size biraz bahsetmek istiyorum. Ve tabii ki yine de kişisel haritalarımızda nerelerden etki alabiliriz, hangi konular gün yüzüne çıkacaktır, onunla ilgili de ufak tefek bir takım size bilgiler vermek istiyorum. Ama öncesinde başlamadan kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü siz her like yaptığınızda veya bir yorum eklediğinizde benim videomda daha fazla insana ulaşmış olacak sizlerin sayesinde. Bunun için de hepinize sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şimdi ufak ufak ben haritamı açarken başlamak gerekirse, şimdi yükselen Koç burcu olduğu için Koç burcu astrolojik olarak doğu segmentini yani doğu tarafını vurgu yapar. O şekilde orayı gösterir. Her ne kadar süper dolunayda kuzey batıyı işaret etse de doğu tarafta bu yine dolunaydan etki alacaktır arkadaşlar. Burada güç ve eforu temsil eder aslında. Bir nevi mücadelelerden de bahsetmemiz mümkündür bu dolunaya istinaden. Daha fazla sıcak ortamlar gelişebilir, olumsuz bir takım hadiselerle karşı karşıya yine kalınabilir. Bu şekilde etkiler ortaya çıkabilir. Tabii Kova burcunun enerjisiyle Uranüs ve Satürn de aslında burada yine devreye girecektir. Onunla birlikte yine teknoloji, uzay, elektronik, iletişim ağları, radyo, televizyon gibi alanlar etki alacaktır yine bu dolunayda. Tabii ki Uranüs'ün etkisiyle beraber burada bir apex'te bir tek karede Uranüs var ve bu da uçakları aslında bir şekilde işaret ediyor olabilir. Uçaklar bu dönemde önem kazanabilir. Bir takım sıkıntı ve olumsuzluklar olabilir ve yine havacılıkla ilgili bir takım yine gelişmeleri dünya genelinde de gözlemleyebiliriz ve bu dolunayda bu konularda ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Tabii burada yükselen Koç ve dispozitörü Mars'la hani etkileşimde olduğu için kişisel alanlarımızda da bir takım etkileşimler yapacaktır. Özellikle Mars'ın Venüs'le birlikte karelemede olması ciddi şekilde etki alanımızı bir şekilde gösterecektir bu yine Dolunay'da. Burada tabii ki girişimler ve yenilikler hani ön plana çıkacaktır ama unutmayın Koç burcu yükseldiği için acemi olacaktır bazı şeyler. Yani hata yapmak ve yanlış yapmak adına sorunların karşımıza çıkması adına bir takım etkiler bizim karşımıza çıkabilir. Tabii ki burada cesurca adımlar atmak isteyeceğiz. Bireysel olarak bir takım yine girişimlerde bulunmak isteyeceğiz ve bunu özgürce korkmadan yapmak isteyeceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki bir şekilde kendimizi ifade ederken de bunu yine cesurca ortaya koyabileceğiz. Tabii ki bazı alanlarda hakkımızı aramamız da söz konusu olabilir ve hakkımızı aradığımız zaman da elimizi güçlendirecek bir takım enerjilerle karşı karşıya kalabiliriz. İnisiyatif alma ve yine seçimlerimizi net şekilde ortaya koymak isteyeceğiz. Risk alabiliriz. Riskler öne çıkabilir ancak risk alırken temkinli olmamız da gerekiyor arkadaşlar. Özellikle sosyal ortamlarda ve kadınlarla olan ilişkilerimizde temkinli yine bir şekilde yaklaşırsak bizim için daha iyi olabilir. İkili ilişkilerde bir kere sadakat vurgusu çok 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 öne çıkıyor arkadaşlar. Özellikle sabit yıldızlar etkisinde de bunu veriyor. Yanlış kulvarlara girmek ya da yanlış işler içerisinde olabilme eğilimi olabilir. O yüzden de aldatılmalara karşı da veya kandırılmalara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Maddi alanlarda bir takım sınavlar verebiliriz. O yüzden harcamalarımızı yaparken buna dikkat etmemiz bir kere gerekiyor. Öncelikli olarak yarınımızı yine düşünerek hareket edersek daha az risk almış oluruz bu alanlarda. Çünkü lüks tüketime karşı abartılı harcamalar karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda da ilişkilerimizde kırıcı ve fevri yine davranışlardan da
uzak yine durursak bizi kişisel alanlarımızda bu dolunayı atlatmamızda daha olumlu ve yumuşak şekilde bu enerjileri geçirmemize sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bir de tabii sabit yıldızlarla olan ilişkilerine bakmamız lazım. Burada aktivasyon indeksi yüksek olan hem Ay'la hem de Güneş'le, yani ışıklarla etkileşimde olan sabit yıldızlar var ve tabii bu sabit yıldızların da bulunduğu yine takım yıldızlar var. Bunlar da etkilerini göstermekte arkadaşlar. Ufak ufak onlara da birazcık size değinmek istiyorum. Tabii ki özellikle aktivasyon indeksi, yani etkileşimi olan yıldızları burada sizinle paylaşacağım. İlk olarak Alnahal sabit yıldızı Ay ile burada kavuşumda yapıyor. Alnahal Venüs ve Merkür'ün doğasında olan bir sabit yıldızdır ve Cygnus, yani Kuğu takım yıldızına ait bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Küçük bir şekilde aslında burada yine mitolojik hikayeye de değinmek istiyorum bir şekilde sizin de bilginiz olması için. Şimdi şöyle, Leda Atolya kralı Theseus'un kızı ve çok da güzel bir kız arkadaşlar ve güzelliğinden dolayı da Zeus ona aşık olur. Ama Sparta kralı Tyndareus'un da aynı zamanda Leda karısıdır arkadaşlar. O yüzden de Zeus onu hiçbir zaman kazanamadı ve aşkını kazanmak için de güzeller güzeli beyaz bir kuğu şekline girdi. Tabii bu da aslında onu bir şekilde aldatma ve yanılgılara sürükledi. Sonrasında hikayenin daha sıkıntılı evrelere doğru ilerliyor. Ama biz astrolojik olarak etkisine baktığımızda burada kadın etkisi ve büyük aşkların, aynı zamanda baştan çıkarılan ve baştan çıkarmaların etkili olduğu bir takım yıldız etkisi var burada arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde. Aşkın yine sonucu olan evliliklerdeki yine çocukları da temsil ediyor. Ama burada aldatılma, yani burada kuğuya dönmesi, aslında orada aldatma çok fazla ön plana çıktığı için gayrimeşru çocukları da yine bu yıldızla alakalandırılır. O yüzden kişisel haritalarda bu alanlarda etkilenmeler olabilir ve bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Hata yapmamak gerekiyor ilişkiler adına. Onun için sadakat bu dolunayda çok fazla önemli arkadaşlar. Ayrıca tabii mitolojik hikayeye göre baktığımız zaman da yanılgı, aldatmadan ötürü aldatılma veya dolandırılma olasılığını da ortaya çıkartıyor bu sabit yıldız ve takım yıldız etkisinde Ay ile kavuşumda. Çünkü burada kadınları temsil ediyor. Bir diğer sabit yıldızımız ise Latogrius sabit yıldızı Ay ile kavuşumda. O da Ay ve Merkür'ün yine karakterinde olan bir sabit yıldızdır ve Grus, yani turna takım yıldızına ait bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Şimdi Ay bu takım yıldızları için mükemmel bir kanaldır. Yani Ay bu alandaki takım yıldızdaki yıldızlarla kavuşum yaptığı zaman kanal oluşturur arkadaşlar. Şimdi burada uygun tabii yerleşime bağlı olarak bakıldığı zaman bu takım yıldızı hikayenin en büyük kısmı. Çünkü buradaki kombinasyon için olumlu sonuçları verecektir ve dolayısıyla burada kişiye de ve çevresindeki birine de yumuşak ve uyumlu bir şekilde etkileşim sağlayacaktır. Tabii burada bir yine kadının veya annenin hani uyumlu yine doğasını temsil eder ve burada yine kadın enerjisi ve yine barış eğilimi burada verir. Tabii burada aynı zamanda bir kaplıcanın tedavi, yani tedavi edici ve olumlu enerjisini de burada barındırır. Yani ilişkilerde bir iyileşmeyi ya da yapılan bir takım ortaklıklarda ya da bir takım sıkıntılı bir süreç varsa onun iyiye gitmesi gibi anlamdaki olaylarda da bir yapıcılığı ön plana çıkartacaktır. Duygusal anlamda da burada partnerle olan ilişkiye duyulan derin eğilimi de ifade eder. Bu şekilde önem kazandırır. Tabii her durumda burada astrolojik olarak bakıldığı zaman öncelikle kadın enerjisini ve gücünü ortaya çıkartıyor buradaki bu takım yıldız ve sabit yıldız etkisiyle. Aynı zamanda yine kelimenin her anlamında ölümsüzlük yine
kalitesinin yanı sıra belirgin bilgelik ve uzun ömürlülüğü de burada gösteriyor. Yani burada yapılan bir takım barış, burada yapılan bir takım hani uzlaşmaların uzun ömürlü olabileceğini burada aslında yine gösteriyor. Ve tabii ki burada gücün de kadınların elinde olduğuna burada vurgu yapıyor. Bu takım yıldız aynı zamanda büyük hitabet yeteneği de verebiliyor arkadaşlar. Bunu da işaret edebiliyor. Ve bu anlamda kişiye gelecekten gelen bilgiler veya yüksek benlikten gelen mesajlar için özel bir aktarım aracı olabilme, yani burada sezgilerini kullanabilme yeteneği de verebiliyor. O yüzden bu yine dönemde annenizden veya kız kardeşinizden, ablanızdan ya da eşinizden alacağınız bilgiler ve onların size söyleyeceği şeyler çok önemli ve onlara muhakkak değer verin. Çünkü bu dönemde, bu dolunay sürecinde onların sezgileri pik yapacaktır ve size her zaman iyi olanı söyleyecektir. Ve son olarak da karşıtta olan Güneş'in Alphard'la birlikte bir kavuşumu var. Hydra takım yıldızıyla, yani su yılanı takım yıldızında olan bir sabit yıldız kendisi ve Satürn ve Venüs'ün yine doğasındadır bu sabit yıldız. Yine şöyle kısaca değinmek yine gerekirse su yılanları su altında yaşayan en kurnaz hayvanlardır aslında arkadaşlar. Ve burada su yılanı takım yıldızı Zeus'un onuruna bir tören hazırlandığı için Apollo'nun kutsal pınardan su getirmesi için kendisine verdiği kuzgun yine kadehinin içindeki su yılanını temsil eder burada. Şimdi etki olarak baktığımız zaman burada su yılanı kurnazlığın ve her türlü bahanenin de sembolü olarak ortaya çıkıyor. Burada tabii ki dolandırıcılığın asıl aktörü değil ama suç ortağını gösteriyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda icat edilen herhangi bir yine buradaki problemi ve kurgulanmış ve samimiyetsiz olan her şeyi de temsil ediyor ve her yine durumda sahtekarlığa da vurgu yapıyor. O yüzden çok önemli. Tabii ki bu yıldızın etkisine bakmak yine gerekiyor arkadaşlar. Yılan dediğimiz zaman zehirler ortaya çıkar. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve genel etki de burada su olduğu için sıvı veya gaz zehirlenmesi. Bu da tabii gündemimizde olan yine nükleer olaylar biliyorsunuz ve aynı zamanda yine savaşlarda kullanılan kimyasal silahlardan bahsetmek mümkün insanlar adına. Ve yine tabii ki toplumda kullanılan uyuşturucu kullanımındaki artış ve yine sigaradaki yine artış ve sigarayla doğabilecek olan hastalıkların da artışının burada yine vurgulanması söz konusu olabilir bu sabit yıldız ve takım yıldız etkisinde. Aynı zamanda burada yılan sokması ve zehirli yine böceklerin tehlikelerini de burada vurgulamakta. Bu yıldız aynı zamanda ilişkilerde de zehirlenmeyi burada işaret eder arkadaşlar. Bir önceki takım yıldız ve sabit yıldızlardan size bahsetmiştim. Hani bir takım hani sadakatsiz yine davranışlar olabilir. Burada bir zehirlenme var çünkü bunların hepsini bir araya aslında topladığınız zaman bu etkilerin ne kadar vurgulu olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle erkekler yine tarafından kadınlara karşı dolandırılma eğilimleri, yani bir nevi kandırılma eğilimleri olabilir. Yine burada tabii güneş etki aldığı için ülke liderleri adına ya da firmaların ya da yöneticilerin burada güç kayıpları ya da statü kayıplarını da verebilir. Çünkü burada hırsın kurbanı, ona karşı bir zehirlenmeye burada maruz kalabilirler. Aynı zamanda rakiplere karşı yine yenilgi verebilir ve tabii ki burada suikastleri de ortaya çıkartabilir ve bunun sonucunda da kayıplar, yani öldürülmeler de olabilir arkadaşlar. Alphard burada aynı zamanda dünya süresi olarak baktığımız zaman deniz kazaları, meteor yine düşmeleri, savaşların burada yine tetiklenmesi ve liderlerle ilgili olaylara da burada tabii ki vurgu yapıyor ve toplum içerisinde kaos ve çalkantıların da tetiklenmesine destek verebiliyor bu etkide. Evet, sabit yıldızlarla ilgili aslında dolunay bu şekilde etkiler alıyor arkadaşlar. Umarım sizler de sabit yıldız ve takım yıldızları bu şekilde hem tanımış oluyor hem de bir takım etkileşimlerini bu şekilde görmüş oluyorsunuz.
Biliyorsunuz ben aynı zamanda MYK onaylı eğitim uzmanıyım ve sabit yıldızlar benim uzmanlık alanım olduğu için bu yıl içerisinde sonbaharda bir masterclass eğitimi açmayı düşünüyorum. Eğer siz de temel astroloji eğitimi sahipseniz uzun bir, soluklu bir eğitim olacak. Çünkü tüm takım yıldız ve sabit yıldızları detaylı şekilde mitolojik olarak inceleyeceğiz. Bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Orada bana sorabilirsiniz. Ben de size gerekli bilgileri oradan iletebilirim arkadaşlar. Evet, bakalım dünya etkilerinde bu süper dolunay bize neler getirecek? Bir kere öncelikli olarak diplomatlar ve aracılar için başarılı bir döneme de işaret edebilir. Burada Güneş'in var olmasıyla birlikte Aslan Burcu'nda. Çünkü burada kuvvetlenecektir. Kendi neticisinde olduğu için parlamak isteyecektir. Eğlence sektörü etkilenebilir. Burada çocuklar, gençler adına öncü nitelikli bir takım yine girişimler, organizasyonlar sergilenebilir. Aynı zamanda da burada yine bilimsel yine girişimler için öncü bir takım yine gelişmeler yaşanabilir. Eğitim ve yasama konuları gündemde olacaktır arkadaşlar. Olabilir. Bu alanlarda teklifler olabilir ama bu teklifler tartışmaya açık şekilde kararlar alınarak sonuçlanabilir ya da daha sonrasında sıkıntılar çıkartabilir. Beklenmedik yine kayıplar burada karşımıza çıkabilir. Özellikle önemli insanlar ve otorite figürleri adına bu alan risk teşkil etmektedir. Fikir ayrılıkları ve yeni kurumlar ya da partiler içine yine beklenmedik ayrılıklar ve istifaları gözlemleyebiliriz. Ülkeler adına bütçe açıkları, ekonomi adına da sıkıntılı bir takım süreçlerin başlangıcı olabilir. Zaten Ağustos ayı bu konuda riskliydi arkadaşlar. Şirketlerdeki çalışanlar adına özellikle mavi yakalılar adına grevler ve protestolar söz konusu olabilir ve bunlar adına yürüyüşler düzenleyebilirler. Böyle etkiler görülebilir tüm dünya genelinde. Liderler ve yine burada parlamentonun öne çıkacağı ve etki alacağı, halktan destek yine görüleceği zamanları da gösterebilir. Özellikle burada kadın liderler adına olumlu etkileri söyleyebilirim. Aynı zamanda fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar, yine yasaların oluşmasında yine gecikmeler ve bunlarla ilgili tartışmalar da söz konusu olabilir. Hukuksal alanlarda, davalarda sorunlar ve olumsuz yine sonuçlanmaları görebiliriz. Beklenmedik yine değişimler ve burada bir takım düzenlerin bozulabileceği ve kaotik ortamların yine oluşabileceği zamanlar içerisinde olabiliriz. Sahtekarlık, işte kalpazanlık, yine dolandırıcılık olaylarının özellikle siber alanlarda ciddi şekilde ortaya çıkacağını burada gözlemleyebiliriz. Zaten sabit yıldız etkisinde de bunu veriyor. Seyahatlerde kazalara karşı dikkatli olmak lazım. Karasal yine kazalar, özellikle trafik kazalarında artışlar olabilir ve Uranüs'ün almış olduğu olumsuz etkileşim yüzünden de uçaklarda bir takım sıkıntılar gözlemlenebilir. Tabii ki bunlar illa hani olacak diye bir kaydı yok. Yani biz uçmayacak mıyız? Tabii ki uçacağız ama hani risk teşkil edebilir, olmayabilir. Çünkü sonuçta biliyorsunuz astroloji olasılıkla çalışan bir sistemdir. İcatların ve yine burada keşiflerin öne çıkacağı ve farklı bakış açılarının önem yine kazanacağı enerjiler hakim olacaktır arkadaşlar. Bunlara karşı radikal yine fikirleri de gözlemleyebilir. Astrometeorolojik olarak baktığım zaman Merkür ve Uranüs'ün burada karelemesinden dolayı hava koşullarında ani yine beklenmedik fırtına ve yıldırım şeklinde destekleyici, zorlayıcı etkilerin olabileceği bir dönemi işaret edebilir ki kendi ülkemiz adına sonbahara doğru ilerlerken umuyorum ki İstanbul adına yağışların artmasını diliyorum. Çünkü su sıkıntısı gündemimizde. Tabii ki fırtına olmasın, sel baskını olmasın ama güzel hani barajlarımızı dolduracak şekilde yağışların olmasını temenni ediyorum. Askeri ve güvenlik alanlara baktığımda bu alanlarda önem yine kazanıyor arkadaşlar. Bu taraflara devletlerin yatırımlarının artacağı bir dönemi işaret ediyor. Yine savaş
baskın etkilerin olduğu ve yakın bölgelerde operasyonların düzenlenebileceği ve bunların yine vurgulanacağı bir etkinin olduğunu gözlemleyebiliriz. Bazı ülkeler adına asker ve devlet arasında gerginliklerin ortaya çıkabileceği ve bu sebeple de darbe girişimlerini gözlemleyebileceğimiz etkileri de verebilir. Suç artışları olabilir. Hapishanelerde isyanlar ve firar olaylarını duyabiliriz tüm dünya genelinde yine. Skandal haberler olabilir ve lüks yine tüketimle ilgili zararlı durumlar ortaya çıkabilir. Yani halkın burada müsrif şekilde davranmasını mesela gözlemleyebiliriz. Bu denli hani harcamalar oluşabilir. Yepyeni vergilerle tanışacağız. Hiç böyle hani hayatımızda olmayan yepyeni vergiler ortaya çıkabilir ve tanışabiliriz arkadaşlar. Ödemelerin arttığı, vurgulandığı bir yine dönem olabilir. Borsalar bu dolunayda da etkili şekilde olumsuz etkileniyor, risk içeriyor bu alanda. Özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Düşüşler olabilir. O yüzden oyunu kuralına göre oynayın ve çok fazla risk almayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Obezite, evet yani bu dönemde obezite ile ilgili hastalıklarda artışlar ve yine ülkelerin, yine sağlık kuruluşların obezite ile ilgili bir takım hani etkileşimde hani olması ve bununla ilgili farkındalık yine çalışmaları yürütmesi gündeme gelebilir. Çünkü bu dönemde obezite ile alakalı hastalıkların artışında pik seviyeleri gözlemleyebiliriz. Ayrıca hastalık yine demişken salgın hastalıklar adına da sağlık sektörü olumsuz bu anlamda etkilenebilir. Çünkü orada sağlık sektörü adına kısıtlamalar gelebilir, önlemler gelebilir ve bir takım yine yeni yapılanmalar içerisine girebilirler. Ve son olarak da doğal afetler adına da sismik aktivitelerin görünebileceği. Çünkü burada Uranüs ve Merkür'ün bir karelemesi var ve bu yine kareleme sonucu Merkür burada bir tetikleyici görev alabilir. Tüm dünya genelinde sismik aktivitelerde artış veya depremlerin ya da yanardağ patlamalarının olabileceğini söyleyebilirim. Ve son olarak da burada ülkeler ve bölgeler olarak yine hani burada söylemem gerekirse size hani etki alacak olan yerler Hindistan ve Nepal özellikle ciddi etki almaktadır. Rusya etki alıyor. Çin'in batı kısımları etki alıyor. Yunanistan ve Ege Denizi etki alıyor. Meksika, Guatemala özellikle sismik aktivitede Peru'yu ben riskli görüyorum. Brezilya etki alıyor. İtalya, Fransa, Almanya ve Norveç hattı etki alıyor. Ülkemizde ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu bölgelerinin etki aldığını söyleyebilirim arkadaşlar bu süper dolunay etkisinde. Umuyorum bu dolunayda sizler için güzel başlangıçlar olur. Eğer ki sıkıntılı bir süreç varsa onun da son bulmasını temenni ediyorum sizler için. Çünkü son derecelerine doğru 27 derecede olacağı için bu dolunay artık bir şeylerin burada sonlanıp hani bitmesi, eğer ki kangren olan bir şeyler varsa onların sonlanması ve kurtulmanız dileğiyle sizin için de hayırlı olan ve güzel, iyi olan her şeyin başlangıcının olmasını sizler için temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Evet, bunu her videomda hatırlatıyorum. İzleniyor. Hepinize minnettarım. Çok çok teşekkür ederim ama aynı zamanda kanalıma da abone olursanız ve beğenirseniz de sizin için daha çok minnettar olacağım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle, hoşça kalın.